Tanrı olmadan iyi birisi olabilir misiniz? Bunu araştırmaya ne dersiniz? Kesinlikle harika. İşte Tanrı'ya inanmadan iyi birisi olunabileceğine dair reddedilemez bir kanıt. Fakat bir dakika. Soru Tanrı'ya inanmadan iyi bir insan olabilir misiniz değil, Tanrı olmadan iyi bir insan olabilir misinizdir. Ve asıl sorun şurada yatmaktadır. Eğer Tanrı yoksa, objektif doğrular ve yanlışlara ya da iyi ve kötüye dair elimizde nasıl bir temel kalır? Eğer Tanrı yoksa, objektif ahlaki değerler yoktur. Nedeni de şudur. Belirli bir objektif dayanak noktası olmadan bir şeyin aşağıda mı yoksa yukarıda mı olduğunu belirleyemeyiz. Tanrı'nın doğası ahlaki değerler için bir dayanak noktası oluşturmaktadır. Bütün eylemlerin ve kararların buna göre ölçüldüğü bir standarttır. Fakat eğer Tanrı yoksa herhangi bir objektif dayanak noktası da yoktur. Elimizde olan tek şey bir kişinin kendi görüşüdür. Ki bu görüş başka birinin görüşünden daha geçerli değildir. Bu tarz bir ahlak objektif değil, subjektiftir. Bu diğer dondurmalar yerine çilekli dondurmayı tercih etmek gibidir. Tercih objede yani nesnede değil, subjede yani öznededir. Öyleyse bu tercih diğer insanlar için geçerli değildir. Aynı şekilde subjektif ahlak sadece subje için geçerlidir. Başkaları için ne geçerli ne de bağlayıcıdır. Bu nedenle Tanrı olmayan bir dünyada ne kötü ne iyi, sadece kör ve acımasız bir önemsizlik olabilir. Tanrı ahlaki doğasını bizlere buyruklar şeklinde açıklamıştır. Bu buyruklar ahlaki görevlerin temelini oluştururlar. Örneğin Tanrı'nın en temel niteliklerinden birisi olan sevgi, komşunu kendin gibi sev buyruğunda ifade edilmiştir. Bu buyruk, fedakarlığın, eşitliğin ve cömertliğin objektif iyiliğini tasdik edebileceğimiz bir temel sunmaktadır. Aynı objektiflikle de açgözlülük, taciz ve ırkçılığı kınayabiliriz. Bu da başka bir problem ortaya çıkarmaktadır. Tanrı bir şeyi iyi olduğu için mi buyurur, yoksa bir şey Tanrı buyurduğu için mi iyidir? Cevap, her ikisi de değil. Tanrı bir şeyi buyurur, çünkü Tanrı iyidir. Canlı bir müzik performansı nasıl yüksek kalitedeki bir kaydın standardıysa, Tanrı da ahlak değerlerinin standardıdır. Bir kayıt orijinaline ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Aynı şekilde bir ahlaki eylem, Tanrı'nın doğasına ne kadar uygunsa o kadar iyidir. Fakat eğer ateizm doğruysa nihai bir standart yoktur ve bu yüzden ahlaki zorunluluklar veya yükümlülükler yoktur. Peki bu görevleri üzerimize kim ya da ne yüklemektedir? Hiç kimse. Unutmamalıyız ki ateistler için insanlar evrim geçirmiş hayvanlar olarak sadece doğanın bir tesadüfüdür. Bir kedi bir fareyi öldürdüğünde ahlaki olarak kötü bir şey yapmamıştır. Kedi, kedi gibi davranmaktadır. Eğer Tanrı yoksa, o zaman bizler de insan davranışlarını aynı şekilde değerlendirmeliyiz. Hiçbir eylem ahlaki olarak doğru veya yanlış olarak değerlendirilmemelidir. Fakat sorun şu ki, iyi ve kötü, doğru ve yanlış vardır. Tıpkı duyularımızın bizi fiziksel dünyanın objektif olarak gerçek olduğunu ikna etmesi gibi, ahlaki deneyimlerimiz de ahlak değerlerinin objektif olarak gerçek olduklarına bizi ikna ederler. Bu adil değil. Bu yanlış, bu adaletsizlik dediğimiz her an objektif ahlaki değerlere olan inancımızı onaylamış oluyoruz. Hepimiz çocuk tacizlerinin, ırkçılığın ve terörizmin yanlış olduğunun farkındayız. Herkes için ve her zaman. Bu sadece kişisel bir tercih ya da düşünce midir? Kesinlikle hayır. Küçük çocuklara tecavüz etmenin ahlaki olarak kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyen kişi, 2+2'nin 5'e eşit olduğunu iddia eden kişi kadar yanlıştır. Bütün bunların anlatmaya çalıştığı şeye Tanrı'nın varlığı için ahlak argümanı adı verilir. Eğer Tanrı yoksa objektif ahlaki değerler ve görevler yoktur. Fakat objektif ahlaki değerler ve görevler vardır. Öyleyse Tanrı vardır. Ateizm, her birimizin her gün deneyimlediği ahlaki gerçekliği temellendirememektedir. Oysa objektif ahlakın varlığı bizleri Tanrı'nın varlığına yönlendirmektedir.